Hello. Merhaba. So, Melton, thank you very much for coming and translating today. So if you could introduce the talk today, which we're going to be focusing on how to work with trauma and energetic fragmentation. Juanita bana teşekkür ediyor şu anda ve konuşmayı tanıtmamı söylüyor. Bugün BİLYAY Vakfı ile birlikte Juanita enerji çalışmalarında travmalarla nasıl ayrışma konularında nasıl çalışırız? Bununla ilgili bir konuşma yapacak. But Juanita, can you say the whole title, please, so that I can translate How better? to work with trauma and energetic fragmentation. Travma ile nasıl çalışırız ve enerjetik ayrılmalar, çözülmeler ile nasıl çalışırız? Bunun üzerine bir konuşma yapacak bugün Juanita. So thank you for joining us this evening, and we've got about an hour, 15 minutes to really put a lot of information in. Teşekkürler bugün bize katıldığınız için. 1 saat 15 dakika gibi bir zamanımız var bu konuşma için. So what I'm going to do first is really, for those of you who don't know me, there are many different BİLYAY videos that you can look at to see other topics that I've taught over the years. Beni henüz tanımayanlar için ben daha önceden de BİLYAY'da konuşmalar yaptım. Yaptığım konuşmalar için bakabilirsiniz BİLYAY Vakfı'nın hesabına. Beni böylelikle daha iyi tanıyabilirsiniz. So a little bit about myself. I grew up and I had various experiences of being outside of my physical body and seeing the energetic world. Birazcık daha kendimle ilgili bahsetmek gerekirse ben büyürken kendi bedenimin dışına çok fazla çıktım ve fiziksel alanın dışarısında çok fazla deneyimim oldu. So I realized when I was really young that there wasn't just the physical body, there wasn't just the physical world, that there were energies that people couldn't see but were there. O yüzden daha ben çok küçükken anladım ki sadece fiziksel olan değil, sadece fiziksel bedende değil, bunun ötesinde de çok daha enerjetik alanlarda da bambaşka farklı şeyler olabiliyor. Bu tarz tecrübeler edinebiliyoruz. So I'm just going to show some slides and I'll come back and forward showing those slides. Size şimdi bazı slaytlar göstereceğim ve bunlar içerisinde bir gidip geri geleceğiz. So this really shows a little bit more information about myself. Bu benle ilgili daha fazla bilgi veriyor burası. And you can see that basically from that experience when I was younger, I then decided I wanted to understand more about the physical, more about what influences us in our lives. Ben daha küçükken hani fiziksel olan nedir ve bize etki eden şeyler nelerdir bunu anlama çabası içerisine girdim. So I trained as a counselor in psychotherapy. I trained in regression therapy, so I teach regression therapy and also shamanic work. Ve ben hani psikoloji danışmanlığı veriyorum, regresyon danışmanlığı veriyorum ve aynı zamanda şamanik alanlarda eğitmenlik yapıyorum. So what I wanted to first of all talk about is what is trauma? What happens to the body when we experience trauma? Şu ilk bahsetmek istediğim şey travma nedir? Yani beden travma tecrübelediği zaman neler oluyor bedende? Now these two drawings are obviously cut through the brain of a human being to show the different regions, the different areas. Bu insan beyninden bazı kesitler, beynin bazı yerlerinden, bazı alanlarından kesitler görüyorsunuz şu anda. So science has enabled us to identify different regions of the brain that get affected when you are experiencing a very stressful situation, a very traumatic situation. Bilim bazı travmatik deneyimler edindiğimizde, bazı stresli deneyimler edindiğimizde beynimizde neler olduğunu bize gösterebiliyor. The other thing that in science they've learned is that when individuals have strokes that affect different parts of the brain, certain things are actually affected. So your speech,
your balance, your memory. Bir başka durum da mesela bir inme durumu yaşadığımız zaman bedenimizde bazı kesitleri etkileniyor beynin. Bunlar hafıza kısmı olabilir veya hareketle ilgili bazı kısımları olabilir beynin. So I'm just going to stop now the sharing and really explain the trauma and the effect on our body. Şimdi bir saniyeliğine bir duracağım ve travmanın bedenimizdeki etkilerini birazcık daha açıklamaya çalışacağım sizlere. Now, science has shown us what we call the fight and flight syndrome that happens. Şimdi bilim bize kaç ve savaş modunu açıklıyor zaten. So when primitive man was facing a saber-toothed tiger, or you're experiencing in your life today an upsetting and traumatic event. Şimdi ilkel insanlar da travmatik bir olay yaşadıkları zaman, büyük olaylar yaşadıkları zaman various chemicals are released within the body. Yani mesela bir tehlike yaşadıkları zaman bir aslan geliyor, bir kaplan geliyor diyelim ki o zaman bedende bazı kimyasallar salgılanmaya başlıyor. This fight or flight response is automatic. You don't have to think about it. The human body is like an organism and it will happen automatically. Bu böyle durumlarda bu kaç veya savaş modu otomatik olarak gerçekleşiyor. Yani bununla ilgili bir düşünmüyorsunuz. Direkt olarak otomatik olarak gerçekleşen bir durum haline geliyor bu. So we all know that adrenaline is actually pumped through the body to enable you to run away if you're feeling threatened. Ve bir tehlike anında adrenalin direkt olarak bedeninize salgılanıyor ve direkt olarak mesela diyelim ki kaçıyorsunuz böyle bir durumda. But other things happen. Different parts of your brain shut down to focus on allowing the body to move to get away. Ancak böyle bir durumda başka şeyler de oluyor. Beynin başka parçaları kendini kapatıyor ki sadece bu kaçmaya odaklanabilsin. The body will stop digesting food. Mesela beden sindirimi durduruyor. It even may, when you're stressed or when you're feeling threatened, the body may release the urine, may release the bowel movements. Mesela böyle bir durumda beden tehlike anında hissettiğinde, stresli hissettiği zaman belki boşaltımı durdurabiliyor. Boşaltıma ara veriyor ya da boşaltımı direkt olarak gerçekleştirebiliyor. The body can release internal glucose and feed that to the muscles, getting ready to run away, to do something about this threat. Veya glukozu o sırada direkt kullanmayı sağlıyor beden ki bu glukoz sayesinde kaslar beslensin ve bu kaçma işlevini gerçekleştirebilirsin oradan enerji sağlayarak. So in our scientific world today, there's a lot of explanation and understanding and awareness about what is the effect of fight and flight, the trauma on the body, on the human body. Yani bilim artık günümüz dünyasında bu kaç veya savaş modunun bedenimizdeki etkilerini çok geniş şekillerde açıklayabiliyor. But we also need to look at the energetic layers. Ancak bununla birlikte aynı zamanda enerjetik katmanlara da bakmamız gerekiyor. So individuals who have experienced anything traumatic or upsetting that they haven't been able to get away from, they haven't been able to run away, they've been stuck, trapped in some way. Bir travma durumundan kaçamamış bireyler, bir şekilde onunla kalmak zorunda olmuş olan bireyler. What happens is all those processes, the hormones are released, the adrenaline is released, parts of our brain shut down, so you can't really think clearly. Böyle bir durumda, yani böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman hormonlar gerektiği gibi salgılanamıyor. İşte orada adrenalin çıkıyor, beynin bazı parçaları kapanıyor. Yani beden normalde gerçekleştireceği işlevlerini gerçekleştiremiyor. And there's an essential issue here that a lot of people experience, actually dissociation. Böyle bir durumda birçok insanın deneyimlediği şey aslında ayrışma. So we give this term to dissociation that can mean the person becomes numb. They're not really feeling their body. Yani böyle bir durumda kişi hissizleşiyor. Bedenini hissedemiyor.
But what do we actually mean about the energy layers? What does dissociation actually mean? Peki bu ne demek? Yani enerjetik katmanlarda ne demek? Ayrışma gerçekten ne demek? Ayrışma, bölünme. So I'm going to share some slides again. Şimdi bazı slaytlar paylaşacağım sizinle. And let's see. Sorry about this, folks, as into where we're going to go. Okay, so can you see that okay, Malcolm? Yes. Okay. So these drawings show the human body in the center, as you can see here, and the various layers of energy that emanate around the physical body. But the other drawing shows actually the energy, how it passes through the body, and all these layers continue inside the body. And these are called chakras, these points on the side. Şimdi ilk resimde bedeni merkezde görüyorsunuz ve enerji katmanlarını da onun dışarısında görüyorsunuz. İkinci resimde de çakra noktalarının dışa yansımasını görüyorsunuz. So our physical body, it seems solid, but science has shown or caught up with the ancient texts to say that yes, our body is actually not solid. We are vibrating molecules. Şimdi burada gördüğümüz şey bedenin hani bir bütün halinde olduğu, sanki böyle katı bir şeymiş gibi. Ama eski metinler hani bildiğimiz üzere diyor ki aslında bunların hepsi bir titreşimden oluşuyor. Now, all these layers that go around the body and inside the body, they're not as neat and tidy as I have drawn. They're all sort of fluctuating and moving. Bütün bu bedenin etrafında gördüğünüz katmanlar bir önceki Juanita'nın resimde gösterdiği gibi aslında o kadar öyle düzgün bir şekilde yerlerini almıyorlar. Aslında hepsi bir titreşim halinde. Hani her yerde aslında bu enerji titreşimleri. And when we're experiencing other people around us, angry, upset, agitated, shouting at us, you can see the first drawing of the energy that is coming from that person. Ve etrafımızdaki insanları hani öyle kızmış, çok böyle öfkelenmiş, çok böyle çıldırmış halde gördüğümüz zaman bu resimde gördüğünüz onların enerjisinin aslında bize gelişi. So our energetic world that we can't see, but some people are able to sense it or to feel it, is there when we're experiencing trauma or upset. Yani aslında bir travma, bir öfke, bir üzüntü yaşadığımız zaman belki bunlar görünür halde değiller. Ama aslında ki bazı kişiler bunları görebiliyorlar. Aslında bunun bize bir etkisi var bu resimde de göründüğü üzere. So the drawings on the side, these two smaller ones, are just showing that all the time in our energy field, how we're thinking, how we're feeling, are all reflected in our energy fields. Yani bu sağ iki taraftaki resim, sağ altlı üstlü resimde de gördüğünüz gibi aslında ne düşündüğümüz, ne hissettiğimiz bunların hepsi bizim enerji bedenimizi oluşturuyor. Yani bir şekilde görünüyor aslında bizim dışımızda bir oluşları var bunların. So that's normal. We have these movements of energy when we are in a normal state. But when we are feeling threatened or when we're experiencing something upsetting, our energy changes. Ve bunların hani normal ola gelmiş halimizle bu şekilde olması çok doğal. Ancak biz kendimizi daha üzgün, daha kızgın hissettiğimiz zaman bütün bunlar değişiyor, bu etrafımızdaki titreşimler, bütün o olan var olan dalgalar. So, dissociation actually means we are not fully present in our physical body. Yani ayrışma aslında şu demek: biz fiziksel bedenimizde bir bütün olarak var olmuyoruz. Yani var olmamamız demek. Bedenimizde değiliz o anda, ayrışma anında. When we're fully present in our body, when we're experiencing a threat or an upsetting event around us, we would do something about it. We would run away, we would move, we would fight, we would shout, we would do something.
Yani bir tehlike hissettiğimiz zaman etrafımızda bir üzüntülü bir olay, bir kızgınlık uyandıran bir şey. Bununla ilgili bir şey yaparız. Ya böyle bağırırız, ya kaçarız, ya bununla savaşırız. Yani bununla ilgili bir şey yaparız. So dissociation means we are dissociated from the experience that we are having in that moment. Yani ayrışma şu demek, o anda tecrübelediğimiz tecrübeden yani olayın kendisinden aslında bir şekilde kendimizi ayrıştırıyoruz, bedenimizi ayrıştırıyoruz bu demek. So I want to quickly go over these drawings. If you look at number 1, Bu çizimlere gelecek olursak mesela bir numaralı çizimde what I wanted to show is that some parts of our energy can actually be attached to our energy field but actually leave us. yani bu bir numaralı resme şunu görüyorsunuz. Ee, Bazı enerji parçalarımız yine enerji alanımızla bağlantılı ama bir kısmı birazcık ayrışmış, biraz başka bir yere doğru çıkmış. So if you look actually at the number 3 at the bottom with the woman, and there's an energy cord attached to a small child. 3 numaraya bakarsanız burada bir kadın var ve bir enerji kordonu var küçük bir çocuğa bağlı olan. This is actually what can happen when, as an adult, we are so dissociated from those parts of us from our childhood. Bu yetişkinliğimizde yaşayabileceğimiz bir şey. Bazı çocukluk zamanlarımızla ilgili bir ayrışma yaşadığımız zaman böyle bir görüntüyle karşılaşabiliriz, böyle bir durumla. So to give you an example, I had a client who came to a therapy session and she came into the room and sat down. Ben işte danışmanlık verirken psikolojik danışmanlık bir danışanım vardı. Geldi, oturdu odada. She started talking, and then 5 minutes later, this energy part of her, her child self, you might want to call it her inner child, walked into the room. Ve işte konuşmaya başladık. Ancak bir süre sonra onun çocuk parçası, yani içsel çocuğu da diyebilirsiniz buna, odaya geldi. So when the woman, the adult, started talking about her childhood, she became emotional, but still the child part was at a distance from her. Ve çocukluğuyla ilgili konuşmaya başladığı zaman aslında orada duygusallaştı ama onun çocuk parçası ondan böyle daha mesafeli olarak duruyordu, uzak duruyordu kendisinde. So this is the interesting thing about dissociation. In shamanic terms, we call this soul loss. Yani bu ilginç olan şey aslında ayrışmayla ilgili. Şamanik kavramlarla konuşacak olursak buna ruh kaybı diyoruz. Ruhun ayrışması, ruhun kaybı. So dissociation means I am separate from what is I'm experiencing at that moment. And soul loss is the same thing. That part of me is not here. Yani ayrışma da aynı şey, o ruh kaybı dediğimiz de aynı şey. Ben şu an tecrübe ettiğim şeyden, olaydan daha ayrı bir yerdeyim. So what we're looking at and what we're going to do this evening is we're going to locate a part of you that is basically a soul lost part that is not present with you at the moment. Bugün, bu akşam yapacağımız şey tam da bu. Sizin o ayrışmış bir parçanıza bakacağız ve onun nerede olduğunu bulmaya çalışacağız. Bu ayrışmış parçanız veya hani o ruh kaybı yaşadığınız yer neyse o yer, oraya bakacağız. But first of all, I just want to clarify different types of fragmentation dissociation. Ancak bundan önce farklı ayrışmalara birazcık daha açıklık getireceğim. So we can have a very upsetting, maybe abusive, really traumatic event in our childhood or adulthood. Belki çocukluğumuzda ya da yetişkinliğimizde çok böyle üzücü, travmatik bir olay yaşadık. We physically can't run. We have to try and keep ourselves, tight and restricted, but we can't run away.
Belki hani öyle bir olay oldu ki bu olay karşısında biz böyle kaçamadık oradan ama orada böyle sıkışıp kaldık o olayda yani o mekanda o neresiyse hani kaçamadık ve orada kaldık bir şekilde. So what happens automatically is some people in that kind of situation will start to repeat self-hypnosis without even realizing. Böyle durumlarda bazen şöyle bir şey olabiliyor. Kişiler kendi kendilerini fark etmeden hipnotize etmeye başlayabiliyorlar. They'll say things like, this can't be happening. Belki şöyle şeyler söylüyorlar. Bu olamaz, böyle bir şey olamaz. This isn't real. This can't be happening. Oh my goodness, it can't be going on. Bu gerçek olamaz, bu mümkün olamaz, bu devam ediyor olamaz, bu benim başıma gelemez. They'll be in a state of shock that what's really happening is so overwhelming, they don't want to accept that reality. Ve öyle bir şok halinde oluyorlar ki yani başlarına gelen şey o kadar ağır bir şey oluyor ki bu gerçekliği kabul etmek istemiyorlar. Some people who really don't want to take in what's happening will almost not go to sleep, but go unconscious. They'll Bazı faint. kişiler yani bunu böyle hiç alamayan kişiler tamamen bilinçsiz bir duruma geçiyorlar. Belki de bayılıyorlar. Some people, when they see a devastating car accident of some description, actually faint. They collapse because the reality of the trauma is too great to really take in. Belki hani o kadar büyük bir araba kazası gördü ki ve bunun gerçekliği o kadar şok edici, o kadar içine hani alamayacağı kadardı ki bayıldı yani o kişi. Alamıyor çünkü bunu. So there's the very extreme traumatic events that some people experience. And then we can actually go to very, in a way, the mild, the less traumatic, the less dramatic events where we are upset or we're told off. Yani hani bu kadar büyük olaylar da var. Bunun yanında daha küçük travmatik olaylar da var. Belki birisi bize hani bağırıyor, yüksek sesle konuşuyor ama bizim için yine travmatik, daha küçük ölçekte. Ama böyle So to, olaylar da olabiliyor. so to give you an example, say for instance at school, you were told off by one of the teachers because you weren't listening. Mesela diyelim ki okulda bir öğretmeniniz size bağırdı çünkü dersi dinlemiyordunuz. But when you're young, being told off can be a huge issue and really emotional. Ama yani daha küçükken, daha gençken bu şekilde bir kişinin size bağırması çok daha büyük algılanabilir, çok daha duygusal etkileri olabilir. Everybody responds differently to different types of upset and trauma. Herkesin verdiği başka bir tepki olur. Farklı türde travmalara veya farklı türde üzgünlüklere, kırılganlıklara. Also, people can actually be feeling confused and unsure about what direction to do in life. Ve bazen de insanlar hani böyle durumlarda hayatta hangi yolu seçeceğim ben, ne yapacağım bu konuda kafa karışıklığına sahip olabilirler. They know they don't like the present circumstances, they don't like the job, they don't like what they're doing, but they don't know what to do about it. Yani belki şu anki hayatlarından memnun değiller, belki işlerinden memnun değiller, hayatlarından bir şekilde memnun değiller. Ama bununla ilgili ne yapacaklar? Nasıl değiştirebilirler? Bunu bilmiyorlar. So all of these examples, from the extreme to mild, can create dissociation and soul loss. Yani bütün bu örneklerin her biri çok daha hani güçlü örneklerden çok daha yumuşak diyebileceğimiz örneklere kadar her biri bu ruh kaybını, bu ayrışmayı yaşatabilir kişiye. A lot of the clients that I see, it is related to child parts, parts of themselves that have split off or fragmented from particular difficult events. Benim danışmanlık verdiğim danışanlardan birçoğunun bu tarz tecrübeleri var. Belli türlü ayrışmalar yaşıyorlar ya da parçalanmalar, bölünmüşlükler yaşıyorlar. Kendi çocukluklarıyla da alakalı olabiliyor bunlar ya da farklı şeylerle de alakalı olabilen ayrışmalar yaşıyorlar.
Some clients, some people as an adult actually experience particular health issues that cause them such a shock or such a upset that again they can experience soul loss or fragmentation because of that. Veya belki yetişkin kişilerin yaşadığı hastalıklar da bu tarz ruh ayrışmalarına, ruh kaybına veya parçalanmışlıklara sebep olabiliyor. And also I wanted to bring in here as into the sort of everyday issues that people experience in difficulties in relationships. Ve aynı zamanda insanların günlük hayatlarındaki ilişkileriyle ilgili sorunlarından da birazcık bunları da getirmek istiyorum şu an buraya. So if you all now think, really sort of go over your mind as an adult, do you tend to freeze or not say anything in reaction to somebody in your life? Mesela hayatınızdaki bir kişi karşısında hani bir donma pozisyonuna mı geçiyorsunuz? Belki o size bir şey söylüyor ve siz hiç cevap bile veremiyorsunuz. Bir donma pozisyondasınız. Do you find it difficult to really to say what you really feel or what you really think to people? Veya ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi söylemekte zorlanıyor musunuz acaba bu kişilere? All of those kinds of scenarios can indicate that you dissociate as soon as you're triggered by something that seems really innocent. It can trigger your memory of a previous difficult event. Yani bu aslında şunu gösteriyor, bu kadar masum küçük bir olayda bile aslında o ayrışmış olan parçanın tetiklendiğine bir işaret. Bu bize bunu gösteriyor, böyle durumlarda bu şekilde davranıyor olmak. Okay, so hopefully I've gone over all the different kinds of scenarios. It can be dramatic to mild. And now we're going to look at what do we do? Şimdi hani farklı senaryolardan bahsettik. Umarım birçoğuna dokunabildim bu senaryoların. Şimdi bu tarz durumlar karşısında ne yapıyoruz? Buna bakacağız. So I'm going to share the screen again. Şimdi tekrar paylaşacağım ekranımı. Okay. So one of the important things is to, and we're going to do an exercise in a minute, is to explore what are your sensations? What happens to you in your everyday life? Şimdi önemli noktalardan bir tanesi nasıl hissettiğinize, o hissiyatlara bakıyor olmak ve bununla ilgili birazdan bir egzersiz yapacağız. O günlük hayat durumlarında nasıl hissediyorsunuz? So I give them one example where you may be aware that when somebody talks to you or asks you something or tells you to do something, your response isn't full. You actually hold back. You actually don't say what you want to say. That's an indication that you could explore what is that to do with. Ya mesela diyelim ki birisi size bir şey yapmanızı söylüyor ya da sizden bir şey istiyor gibi bir durumu düşünün ve siz o noktada hani herhangi bir tepki veremediğinizi düşün. Böyle bir duruma bakabiliriz. Böyle bir durumda da bir ayrışma yaşanıyor. The other way we're going to do in a moment is an exercise using your imagination, using your visualization in your mind. Veya hani bu tarz duruma alternatif olarak şöyle bir şey de düşünebilirsiniz. Kendi zihninizde bir hayal üzerine de bir egzersiz yapabiliriz. So when we start to do this exercise, what's going to happen is your soul part, your part of energy that is dissociated or fragmented can be in different places. Şimdi böyle bir egzersizi yaparken sizin ayrışmış ya da bölünmüş hani ayrı olan parçanız herhangi bir yerde bulunuyor olabilir. So in the drawing number 1, you'll see these extra blobs, these sort of ovals of energy of this person are just still on the surface, still connected, but she's not fully in her physical body. Şimdi bu ilk resimde gördüğünüz ayrışmış bazı enerji parçaları var. Hala enerji bedeniyle bağlantılı buradaki kişinin ama ayrışmış olan parçaları da olduğu için tamamen bu kişi fiziksel bedeninde değil bu ilk resimde. So what happens is that you have an experience that is very difficult. It's
possibly shocking. You find it really hard to get out of it or run away. And part of your energy gets stuck in that memory, which is picture number 2. Şimdi bazı durumlarda da çok böyle üzücü, stresli bir durum yaşadınız diyelim ki. Ancak burada enerjinin bir kısmı o hafızada kalıyor. Bu yaşanmış olan şeyin hafızasında kalıyor o enerji. Bu da ikinci resimde görünüyor. So when we get triggered as an adult, we get triggered, our emotions get triggered, our physical sensations in our body, we have symptoms, we get triggered by something. It's connected to an event in the past. Yani biz bir yetişkin olarak eğer bir şeyden tetikleniyorsak, belli hissiyatlar uyandırıyorsa bizde bir durum, tetiklenme hissiyatları uyandırıyorsa bu aslında geçmişte olan bir olayla bağlantılıdır. And that part of you, that energy, like this drawing, is surrounded and connected to all the emotions, all the thoughts, and all the physical sensations of what happened in that event. Ve bu geçmişte olan olayla bağlantı halindedir. Bütün o etrafınızdaki enerji, bütün tetiklenmeyle uyanan enerji, bütün bu geçmişte olan olayla aslında bağlantı halinde. Okay, so image number 4 at the bottom here 4 numarada shows somebody where the possibilities of where we split, where our energy goes to, could be inside the body and shrinks down. Our energy, our thoughts, our feelings, emotions, they shrink down somewhere in the body. Şimdi bu 4 numara şunu gösteriyor. Hani bu ayrışmış olan parça nerede olabilir? Belki de hani bedenimizin içerisinde giderek böyle küçültüyor kendini. Bedenimizin içerisinde bir yere sıkışıyor. Or as you can see, there's an image of the same person running out the back. The energy can leave. If you have an overwhelming sense of wanting to run away, wanting to go home, wanting to get out, but you can't physically move, some of your energy will leave your body. Veya belki o bedenin içerisinde sıkışmıyordu o enerji. O kadar çok böyle gitme, kaçma, uzaklaşma isteği var ki o enerji uzaklaşıyor. Yani bu fiziksel olarak gerçekleşen bir durum değil. Kişinin kendisi hani öyle koşarak uzaklaşmıyor. Ama o enerji o kişiden bir şekilde uzaklaşıyor. So some of the energy here you can see is going out of the top, and it doesn't look like an image of the person. It's just colored energy, just a ball. Yukarıda da gördüğünüz bir kısım var. Bu da bu kişinin hani görüntüsü gibi bir şey değil ama böyle bir yoğunluk, bir topak haline gelmiş bir enerji gibi bir şey. I'm going to finish that. So once we do the exercise, we're going to actually connect and locate where are these different parts of yourself located. Yani biz birazdan yapacağımız olan egzersizi yaptığımız zaman farklı parçalar acaba nereye gitti? Farklı enerji parçaları bunların yerini yani bunları konumlandırmaya çalışacağız biraz önce verdiğimiz örneklere de dayanarak. As I've mentioned, the parts can be in any part of your body, inside or anywhere on the outside. Yani biraz önce de bahsettiğim gibi bu enerji parçaları bedenin içerisinde herhangi bir yerde de olabilir veya bedenin dışarısında da herhangi bir yerde olabilir. And what's a really interesting surprise is that we can split and fragment for wonderful, fantastic, pleasurable events. Ve çok sürpriz olarak da şunu söyleyeceğim. Bazen böyle müthiş, çok böyle haz duyduğumuz, memnuniyet duyduğumuz olaylar karşısında da ayrışma yaşayabiliyoruz ya da bölünme yaşayabiliyoruz. So, for example, you go on holiday, you're with friends and you have a fantastic time. Diyelim ki arkadaşlarınızla tatile çıktınız ve böyle mükemmel bir zaman geçiriyorsunuz. And then it comes to you have to go home. Ve öyle bir zaman geliyor ki hani artık eve dönmeniz lazım. And for some people, they don't want to leave that really enjoyable experience. They don't want to go home. They don't like their job. They don't like their family or their partner, or life is difficult. So they really have this
yearning to stay in that memory, to stay in that place. Ve hani bazı kişiler diyelim ki hani dönmek istemiyorsunuz diyelim ki orada. Çünkü işte ailenize belki geri dönmek istemiyorsunuz. Sevmediğiniz bir işiniz var, ona geri dönmek istemiyorsunuz. Birlikte olmayı gerçekten istemediğiniz biri var. Ona dönmek istemiyorsunuz. O yüzden hani bir parçanız gerçekten o tatil mekanında kalmak istiyor. Some people talk to me about they experience that part of them doesn't want to get on the plane to come home. And they feel that part of them is still on that holiday, still having fun. Bazı kişilerden, danışanlarımdan şöyle bir şey duyuyorum. Hani bir parçam gerçekten o uçağa binmek istemedi, geri dönmek istemedi. Gerçekten o tatil mekanında kalmak istedi, orada olmaya devam etmek istedi gibi şeyler duyuyorum. So what we're going to do is we're going to do an exercise now to connect and locate a part of you that is split, part of you that is dissociated. Şimdi yapacağımız egzersiz sizin bu ayrışmış parçanız ya da başka bir şekilde sizden ayrışmış olan parçanızı konumlandırmayla alakalı. O parça nereye gitti? Nerede o parça? So I just wanted to check, Meltem, as into do you have they sent any sort of questions or anything like that? No, okay. Yok, şu ana but let me ask. Bir soru gelmedi. Eğer soru varsa gönderebilirsiniz bana. Burada Tolga Bey'e söylüyorum çünkü şu an YouTube yayınını biz göremiyoruz o yüzden. Okay. Yeah, okay. So what they can do is if they want to send in a question, when we've finished the exercise, they could write, not in chat box, but write in the YouTube what questions they've got. Yani şu anda ya da bu egzersizden sonra da yazabilirsiniz sorularınız olursa. So there are no questions at this point. Okay, brilliant. Juanita. Okay, so I want everybody to get comfortable. Şimdi herkes rahat bir pozisyon alsın. So what I'm going to do is a very short connection prayer with the 7 directions. Şimdi farklı yönlerle bağlantıya geçmek için küçük bir dua okuyacağım. So some of you may know the north, south, east, west of where you are, and you might want to face those directions. Bazılarınız bulunduğunuz yerdeki yönlere hakim olabilirsiniz. Batı neresi, doğu neresi, kuzey, güney ve ben söylerken siz de o yönlere dönebilirsiniz. So I want you to either focus on the west or face the west with your eyes closed. Şimdi ya batıya odaklanın ya da gözleriniz kapalı olarak batıya dönün. So I'm welcoming the winds and powers of the west, the helpers, the spiritual teachers and the guides of the west to be with us to help us this evening. Batının rehberlerini ve tüm yardımcılarını şu an burada selamlıyorum. Burada bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Then we're going to say after the count of 3, big Native American ho. 3'e kadar sayacağız ve büyük Kızılderili selamı ho diyeceğiz. Ho. And then turn to the north. Ho ve daha sonra da kuzeye dönüyoruz. Again with your eyes closed and just connecting with the north, the winds and powers, the helpers, the spiritual teachers to be with us to guide us this evening. Şimdi kuzeye dönerek kuzeyin rüzgarları ve spiritüel rehberleri teşekkürler bugün bizimle burada olduğunuz için. Then after the count of 3, big Native American ho. Ve yine 3'e kadar sayıp Kızılderili ho selamını veriyoruz. Okay. And turn to the east. Ve doğuya dönüyoruz. The winds and powers of the east, the spiritual teachers, the loving ancestors, and all the helpers to be with us to guide us this evening. Doğunun rüzgarları ve güçleri, tüm rehberleri ve yardımcı ataları çok teşekkürler bugün bizimle burada olduğunuz için. And after the count of 3, big Native American ho. Ve 3'e kadar sayıp ho selamını veriyoruz. And turn to the south
Focus on the south, the winds and powers of the south, loving helpers, spiritual teachers to be with us, to guide us this evening. Ve güneye dönüyoruz. Güneyin rüzgarları ve güçleri, şifacıları, rehberleri. Teşekkürler bugün bizimle, bugün burada olduğunuz için. Winds and powers, spiritual teachers, and a big Native American after the count of three. A whole. 3'e kadar sayıp bütün güçlere, rüzgarlara, şifacı rehberlere her birine ho selam veriyoruz. Then focus upwards above. Şimdi yukarıya odaklanıyoruz. Great mystery, Wakatonka Tonkashla, give our thanks, our gratitude, and ask you to be with us. 1, 2, 3, and whole. Büyük gizem, tumka şala ve burada bizimle birlikte olduğun için sana teşekkür ederiz. Büyük selam sana da veriyoruz. Ho. And then look down at Mother Earth. Ve şimdi yeryüzü anneye bakıyoruz, dünyamıza. Give your thanks, your gratitude, and ask the help of Mother Earth to be with us, to guide us. 1, 2, 3, whole. Toprağa, yeryüzü anneye bakıyoruz aşağı doğru. Burada bizimle birlikte olduğun ve rehberliğini bize sağladığın için teşekkürler. Ho, selamını veriyoruz. And then focus just above the earth, the great mystery, the great light, and ask for the help and guidance this evening. A whole. Ve şimdi o büyük ışığa odaklanıyoruz. Yeryüzünün üzerindeki büyük ışığa teşekkürler bize bu gece bu rehberliği sağladığın için. Ve sana da selam olsun. Ho. So I want you to get comfortable and close your eyes. Şimdi herkesin rahat bir pozisyon almasını istiyorum ve gözlerinizi kapatın. And put one hand on your chest and one hand on your belly. Ve bir elinizi göğsünüze, bir elinizi de karnınıza koyun. And take 3 deep breaths so that your belly moves. Ve 3 derin nefes alın. Karnınız yukarı ve aşağı doğru hareketlensin. So breathing in Nefes and al out. ve nefes ver. Carry on breathing and make sure your belly moves out, because that shows the sign of taking a deep breath. Nefes al ve nefes ver ve karnın dışarı doğru hareketlendiğine emin ol. Bu derin nefes aldığının işareti. And as you breathe in, just be aware of breathing in your breath through your nose, into your lungs, into your blood, and then all the way around your body. Nefes aldığının farkında ol. Nefes alıyorsun ciğerlerine doğru, akciğerine doğru nefes giriyor. And imagine your breath going all the way down to your toes, bringing your awareness to your toes, your feet, your legs. Ve nefes aşağı doğru iniyor, bacaklara, ta ayak parmaklarına kadar nefes iniyor. Being aware of your legs, your belly, your back, your arms, your shoulders, your head, every part of your body. Ve farkına var bedeninin tüm parçalarının, bacakların, sırtın, böbreklerin, bütün bedenin her yerine nefes yayılıyor. And then as if your breath was going through your skin, it's filling the whole of your energy field like a bubble all around you, behind you, above you, below you. Ve nefes bütün derinin içerisinden geçiyor, üste ve aşağıya doğru. Bütün her yerini sarıyor. Bunun farkına var. And just keep awareness of your breathing. And then I'm going to ask some questions and just be aware of where you feel drawn to inside your body or outside of your body. Ve nefesinin farkında olarak şimdi soracağım sorulara odaklan. Nefesin seni nereye doğru götürüyor? Bedenin içine doğru mu, dışına doğru mu? So the first question, the first thing to do, actually, not a question, but the first thing to do is to say to yourself, I give myself permission to remember.
Şimdi kendine söyleyebileceğin, yani kendine söyleyeceğin şey şu olsun. Kendime hatırlamak için izin veriyorum. Say it 3 times. I give myself permission to remember. Bunu 3 kere söyle. Kendime hatırlamam için izin veriyorum. And then just be aware of when I ask this question, which area of your body inside or which area of your aura outside draws your attention. Ve şu soruyu sorduğum zaman farkına var. Hangi alan dikkatini daha çok çekiyor? Bedenin içine doğru mu daha çok çekiliyorsun? Dışına doğru mu daha çok çekiliyorsun? So there's a part of you, a part of your energy that's split off, fragmented, that is now ready to come back. So which part, which area of your body are you drawn to, or your aura? Enerjinin daha önce ayrışmış olan bir parçası artık geri gelmeye hazır. Bu enerjiyi nerede hissediyorsun? Bedenin içinde mi yoksa oranda, bedenin dışında mı? Just float that question as you're sitting there. There's a part of me that wishes to come back today. Ve hani bunu burada otururken bunu düşün. Ayrışmış olan bir parçam geri gelmek istiyor. And just be aware of which part of your body inside or which part of your aura are you drawn to? What pulls you? Ve fark et. Bedenin içinde bir yer mi orası yoksa oranda bir yer mi? O tarafa doğru mu çekiliyorsun? So then I want you to focus on that area. If it's inside your body, really focus, even if it's a fleeting thought. Oh, it's my belly. Oh, it's my back. Oh, it's my leg. Just focus on that area. Ve bu alana, bu ayrışmış olan parça neredeyse oraya odaklanmanı istiyorum. Bu böyle çok belli belirsiz bir his olsa da belki hani karnında bir his var, belki başka bir yerde. O küçük de olsa o hisse odaklan. And also, if it's outside in your energy field, is it in front of you? Is it behind you? Is it below you? Just feel drawn to a certain area. Ve bu enerji alanında, bedeninde dışında bir yerse de önünde bir yer mi, arkanda bir yer mi, oranda neresi orası? Oraya doğru çekildiğini hisset. And then as you focus on that one area, just float the question as if you had a voice, as if you had words. What would you be saying? Ve bu alana doğru çekilirken, buraya doğru odaklanırken şu soruya odaklan. Eğer bir sesi olsaydı ne söylüyor olurdu? If that area of your body or area of your energy had words or a voice, what would it be saying? Bedeninin o parçası, enerji alanının o parçası, oranın o parçası. Bunun bir sesi olsaydı ne söylüyor olurdu? Again, float the question as if this was a certain age of you. What age, what young part of you is connected to this area? Ve şu soruyu geçir. Bu bu alan, bu enerji alanı belli bir yaşa ait olsa hangi yaşa ait olurdu? And you can always make it up. Say to yourself, as if I knew it's 3 years, it's 4 years, it's 5. Just allow it as if I knew. Ve kendine izin ver. Yani bunun hangi yaşa ait olduğunu biliyor olsaydım bu yaş şu yaş olurdu. Yani bunun doğal olarak gelmesine ya da kendinin uydurmasına da izin verebilirsin. And just allow
again the words as into what memory is this part of me stuck in? What memory, what event is this age of me stuck in? Ve yine kendine izin ver. Benim bu parçam, bu yaşım hangi hafızada sıkışmış kalmış? Hangi anıya ait? Nerede takılı kalmış? If that age of you, if that particular part of you was able to remind you of the event, the situation, what event would that be? Ve o yaşın, o halin sana bir olayı, bir anıyı hatırlatabiliyor olsaydı, bu hangi olay, hangi anı olurdu? And float the question for that age of you. What is that part of you still carrying? What emotions, what thoughts is that part still carrying? Ve şu soruyu kafanda gezdir. Hangi hissi, hangi duyguyu hala taşıyorsun? O yaştaki enerji halin, hangi duyguyu taşıyorsun? So take a few moments, few seconds, just to ask any other questions. But the main things are to ask, what event is that part still stuck in? Başka sorular da sorabilirsin o enerji parçasına. Ancak ana soru hangi olayda takılı kaldın? And also to float the question, why did that part leave? What made that part leave you? Ve aynı zamanda şu soruyu da gözden geçir. Neden ayrıldın? Neden ayrıldın o parça? Senin ayrılmana ne sebep oldu? Because these energetic parts leave us for a reason. They're experiencing something, they're feeling something, they're thinking something, and they leave us for a reason. So we need to find out, what is the reason that part left or stayed stuck in that memory? Çünkü bu parçalarımız belli bir sebepten ayrılıyorlar. Bunların ayrılmasına sebep olan şey neydi? Neden ayrıldılar? And before we go into fixing anything, we just need to gather this information. So ask that part of you, that child part of you, what animal would it like to be with it to help it feel safe and secure? Bir şeyleri düzeltmeye başlamadan önce bu parçamıza şu soruyu soralım. Güvende hissetmesi için hangi hayvandan güç almak ister? Would it like a dog? Would it like a horse? Would it like a dolphin? Wolf? Bir köpekten mi, bir kurttan mı, bir attan mı, bir yunustan mı? A bear? Veya bir ayı, A snake? An eagle? yılan, kartal. Just allow the child part to choose what animal they want. Yani o çocuk parçanın hangi hayvanı güç almak için istediğini seçmesine izin ver. And then float the question to this part of you. What does that part need to come back to you today? What help, what support, what does it need to come back to you? Ve sonra o parçana şunu sor. Geri gelmek için neye ihtiyacın var? Ne tür bir desteğe ihtiyacın var? So just float that again. What does that part need to come back to you, the adult part, today?
Tekrar sor bu soruyu ona. Bu yetişkin parçaya geri dönmesi için neye ihtiyacı var? And this is a really tricky question sometimes, but float it and see what response you get. As when that child part senses the adult, senses you or can see you, what does that part see you like? Is it, happy, bright colors? Is it dark colors? How does that child part see you? Şimdi bu bazen aslında aldatıcı bir soru olabilir. Çünkü bunu çocuk parçaya soruyoruz ve çocuk parçanın o yetişkin parçayı nasıl gördüğünün de bir anlamı var aslında. Yani çocuk parça yetişkin parçayı böyle daha karanlık olarak mı görüyor? Daha daha karanlık, daha melankolik bir yerden mi görüyor yoksa daha aydınlık bir yerde mi görüyor? Sometimes the child part can't see the adult for some reason. Bazen çocuk parça belli sebeplerden dolayı yetişkin parçayı hiç göremeyebilir bile. Sometimes the child part doesn't like the adult part. Bazen çocuk parça yetişkin parçayı sevmeyebilir. So just find out from the child part, how does that part sense you, see you, feel you? Yani çocuk parçadan şunu bulmaya çalışın. Çocuk parça yetişkin parçayı ne şekilde hissediyor? Nasıl hissediyor? Çocuk parçanın yetişkin parçaya karşı olan hissiyatı nasıl? Now ask the child part whether it is ready to come back with you today or whether it needs more healing, more dialogue, more communication. Ve çocuk parçaya şunu sorun. Bugün yetişkin parçaya doğru gelmeye, ona katılmaya hazır mı? Yoksa daha fazla diyaloğa, daha fazla şifalanmaya, daha fazla iletişime mi ihtiyacı var? And be open to hearing that the child part doesn't want to come back to you today. Ve bunu duymaya da açık olun. Belki de çocuk parça bugün o yetişkin parçaya eklemlenmek istemiyor. So take some deep breaths, and if the child part is ready to come back to you, I want you to imagine holding the hand or hugging whatever the child part wants. Ve birkaç derin nefes alıp verin. Eğer çocuk parça geri gelmek istiyorsa onun ne yapmak istediğine göre hani elini tuttuğunu, sarıldığını ya da her ne yapmak istiyorsa onu yaptığını hayal edebilirsin. It may not be ready to come back, but just say that you will work, you will communicate with the child part in the future. Ya da gelmeye hazır da olmayabilir, yeniden eklenmeye. O zaman ona diyebilirsin ki onunla konuşmaya yani seninle konuşmaya devam edeceğim. Seninle daha fazla iletişimde bulunacağım, seninle çalışacağım. So for those of you the child part is ready to come back, I want you to imagine holding it and allowing the child part to merge and grow within you to fit the adult that you are today. Ve çocuk parçası gelmeye hazır olanlar için lütfen şunu canlandırın. O çocuk parçanın sizinle birleştiğini ve yetişkin parçayla çocuk parçanın bir olduğunu görün. And take some deep breaths, 3 deep breaths, and fill your body and your child part's body full of the breath. Ve 3 derin nefes alıp verin. Hem çocuk parça hem yetişkin beden bu 3 derin nefesle dolsun.
And then when you're ready, I want you to stretch your arms, stretch your eyes, stretch your legs, and just open your eyes when you're ready. Ve hazır olduğunuzda ellerinizi, kollarınızı esnetin, bedeninizi esnetin ve gözlerinizi açın. Stretch, move. Esnetin, bedeninizi hareket edin. And then hopefully we'll check to see if there are any questions, because I'm interested in people who, yes, are able to connect with that part, and the part says a word or says a sentence. Ve şimdi hani soruları alabiliriz çünkü duymayı istiyorum, hani o çocuk parça bir şey söyledi mi size, hangi kelimelerle, hangi cümlelerle konuştu ya da belki tam bağlantıya geçmek istemedi, çocuk parça birleşmeyi istemedi ama neler söyledi acaba orada? And the people who the child part didn't want to come back today. Ya da işte çocuk parçanın birleşmeyi yaşamak istemediği örnekleri de alabiliriz. Yani iki türlü örnek de alabiliriz. Birleşmeyi yaşamak istediği çocuk parçanın ya da yaşamak istemediği. Yeah. So I don't know, Melton, do we wait a little bit to see if people are writing anything, or what do we do? Let me see in the comments in YouTube. Biraz bekliyoruz. Bir şey yazmak isteyen varsa, soru sormak isteyen varsa yorumlara yazabilir. And if anybody has, sorry, go on, Melton. There is a comment. She was 14 and accepted to come back. She asked for more joy. For more joy, yeah. And that's really interesting. Well, I'll talk a little bit more and then we'll see if there's anybody else who's making any comments. So what's really interesting about soul loss or fragmentation, when these parts of us shrink inside or go outside. Yani bu çocuk parçalarımız içeride böyle büzüştüyse ya da diyelim ki dışarı çıktıysa, bununla ilgili ilginç olan bir nokta var ki, when these parts have been, should we say, dissociated for many years, it's almost as if they become an independent part. Melton, you're, yeah. Oh, okay. Oh, sorry, Juanita, can you repeat? Yeah, I was going to say, when these parts have been fragmented or separated for many years, they sort of develop an independence from us. Yani bu kadar uzun zaman boyunca ayrışmış kaldıysa eğer, bu parçalar bizden ayrı, bizden bağımsız bir kişilik geliştirmiş de olabilirler. And I found this fascinating myself on my own journey, that, hang on a minute, this is a part of myself and it's not coming back when I want it to. Ve bazen bu benim kendi yolculuğumda bana çok ilginç gelen bir nokta. Çünkü şöyle oluyor, şöyle düşünüyorum. Diyorum ki bir saniye, yani hani bu benim parçam ve şu an geri dönmesini istiyorum ve dönmüyor, geri gelmiyor. I used to get so frustrated in that, well, this is a traumatized part of myself and I'm saying come back. It should do it now. I don't have to do all this dialogue work. Ve bu yüzden böyle hani çıldırıyor gibi oluyordum. Çünkü hani gelmesini istiyorum. Bu travmatik çalışmayı yapıyorum ve diyalogda bulunuyorum. Artık gelmesi lazım. And this is really interesting because if you have issues to do with really not trusting anybody, that part of you, that split off part, will not trust you, the adult. Ve ilginç olan nokta da şu ki, eğer sizin yetişkin olarak başkalarına güvenle ilgili bir sorununuz varsa, o çocuk parça da o yetişkin olan parçaya güven noktasında sorun yaşıyor, güvenemiyor. So again, if you were told off when you were younger, if you felt pushed around in some way, and then as an adult, you're trying to do this exercise about connecting with these parts of yourself. If you force it, if you force that child part to come back, you're repeating
the issue from your childhood, which you didn't like. Yani aslında siz çocukken diyelim ki birileri size bağırdıysa ya da böyle sizi ittiyse, hani böyle bir reddedilmişlik, bir itilmişlik hissettiyseniz, aslında bu kontekste de o çocuk parça size aynısını yapmış oluyor. Sizi itiyor, sizi dinlemek istemiyor, sizi daha geride tutuyor. Size aynı şekilde davranıyor, yani çocukluğunuzda yaşadığınız aynısını çocuk parça size karşı davranıyor. So that child part of you, the part of energy, can also be really angry with you, the adult, and not want to come back. Yani o çocuk parça belki o yetişkine çok öfkeli, çok kızgın ve geri dönmek istemiyor. I worked with a client whose child part was actually very happy where she was in this wonderful place, having a great time, and didn't want to come back to the client because the client was depressed, miserable. Ben şöyle bir danışanla çalıştım. Hani çocuk parça çok mutluydu olduğu yerde, gayet hani halinden tatmindi, ya memnundu yani olduğu yerde ve o yetişkin parçaya, benim danışanıma geri dönmek istemedi. Çünkü o danışan çok böyle üzüntülü, çok böyle depresif, yani böyle kendiyle tatmin olmayan bir noktadaydı. O yüzden çocuk parça geri dönmek istemedi. So we have to understand, although we've done this exercise and it's been very short, like 5-10 minutes, this is a huge area to explore and to heal, to bring about dialogue work between these parts of yourself. Yani biz burada çok kısa bir alıştırma yaptık. Bir 5-10 dakikalık bir şey yaptık. Ancak şunu söylemek isterim ki bu aslında çok daha büyük bir konunun parçası. Bütün bu diyalog egzersizleri, bütün bu iletişime geçme o çocuk parçayla çok daha kapsamlı bir konu. What's also, I mean, all of this is fascinating and, you know, really interesting as into which part of your body inside were you drawn to? Where was this child part or energy part of you? Yani bütün bu noktaların aslında hepsi birbirinden ilginç. Yani diyelim ki içinizde bir noktaya doğru çekildiniz. And do you have any health issues in that area? Acaba o içine doğru çekildiğiniz noktada, bedeninizin o noktasında bir sağlık sorunu yaşıyor musunuz? Mesela. So to give you some sort of general ideas as into, you know, if you are drawn to the base of your spine, where you may connect with a child part of you that's split. Mesela diyelim ki omurgada, hani ayrıştığınız o parça omurgada diyelim ki kendini belli etti. This can indicate, you know, you don't feel supported in your life. You don't feel supported from your childhood, and you find it really difficult to actually get things off the ground in your adult life, like work or career. Bu şunun habercisi olabilir. Belki hani çok desteklenmediniz. Çocukken de kendinizi böyle desteklenmiş hissetmediniz ve hayatınızda, yetişkin hayatınızda bir şeyleri başlatmakta ya da bir şeyleri tutunmakta zorlanıyorsunuz. Belki iş yaşamınızda, kariyerinizde bir şeyler yolunda gitmiyor. Did any of you have energy that was connected and merged back into your heart area, indicating that there are issues to do with love, to do with connection? Veya belki kalp alanınıza doğru çekildiğinizi hissettiniz. Sevgi, aşk ya da bağlantıya dair bir haberci olabilir bu. And for some of you, when the child part sensed or looked at the adult, how did the adult seem? Was the adult part of you covered in darkness? Veya çocuk parça, yetişkin parçaya baktığı zaman yetişkin parça oradan nasıl görünüyordu? Yetişkin parça hani böyle daha karanlıklar içinde mi görünüyordu acaba o çocuk parçaya? Sometimes the child parts of energy have an idea of what they look like, and when they see the adult doesn't look like that, they don't want to come back. Bazen çocuk parçanın yetişkin parçanın nasıl görünmesine dair yani nasıl görünmesi gerektiğine dair bir fikri de olabiliyor ve yetişkin parçaya baktığında görmek istediği şeyi göremezse eğer, o zaman yine de geri dönmek istemeyebiliyor. So
Melton, when I look at the Zoom chat, there's a few people Yeah. there. Is that the YouTube thing? Yes, it's not few people, but Tolga is writing to us the comments from YouTube. Okay. So the next one is, wow, I'm with her, my child parts now, and I'm crying. Thank you for this wonderful experience. That's the other. I'll just make a comment and then we'll go back. What can happen is when we reintegrate this energy within our system, there's a release of emotion, and that can be tears, but that can also be anger and frustration. Biz bu enerjiyi bütünlediğimizde bedenimizle farklı hissiyatlar içerisine girebiliriz. Hani bu gözyaşları gibi de kendini gösterebilir veya öfke ve kızgınlık gibi de görünebilir. O şekilde de çıkabilir yani. So I'm aware somebody says, how do we keep this part back all the time? Birisi şöyle sormuş herhalde, biz bütün bu parçayı nasıl sürekli olarak kendimizde tutacağız? Yani artık geldi ya, nasıl hep orada kalacak? Really interesting question. Bu çok ilginç bir soru. So there's many issues connected with integrating these different parts. Birçok nokta var. Hani bu farklı alanları, farklı parçalarımızı bütünleme ile ilgili farklı noktalar var. The first thing to do is to give dialogue. In other words, spend some time in the future, in the days to come after this conference, talking and listening to that child part. Bunlardan bir tanesi diyalog kurmak. Bu çocuk parçayla bugünden, hani bu egzersizden sonra iletişimde olmaya devam etmek. Yani onunla hem konuşmak ama aynı zamanda onu dinliyor da olmak, dinlemeye de devam etmek. Very, very important, and why we ask the question, what is it that would help you come back? What is it that you need to come back to me today? Önemli sorulardan bir tanesi, bana geri dönmek için neye ihtiyacın var? Bugün neye ihtiyacın var? Now, somebody said in the chat box, fun. Wants to have fun to come back. Bir kişi şey yazmış, hani daha coşku, daha eğlence istediğini yazmış. Çocuk parçasının daha bu tarz bir talepte bulunduğunu söylemiş. So that person would need to make sure in their life today that they go and have fun. And when you're having fun, whether that's dancing, whether it's some activity, meeting friends, you need to connect with that child part. Bu kişi bu tarz hani eğlenceleri yaşarken, bu şekilde keyif alırken, bu dans etmekte olsun veya arkadaşlarıyla buluşmakta olsun, neyse yani o çocuk parçayla bunu yaparken bağlantıya geçmesi önemli. And the interesting thing is, if you don't do what the child wants, that part wants, it won't stay with you. It will leave again. Ve eğer o çocuk parçanın hani ihtiyacı olan şeyi yapmazsa yetişkin parça, çocuk yeniden terk eder, orada kalmaz. So some of you have maybe had an energy part that's been separated in some way for at least maybe 3 years, maybe 6 years, maybe more. Belki bazılarınız 3, 6 ya da çok daha fazla sene boyunca ayrışmış olan parçalarınızla karşı karşıya geldiniz. In a way, you've got to treat it like a physical child or a physical part of your energy that is independent. So how do you communicate with it? How are you going to build up a relationship with that part over the next few weeks or months? Yani önümüzdeki haftalar veya aylar boyunca bu parçaya aslında gerçekten fiziksel bir varlığı varmış gibi davranmak lazım. Belki gerçekten o bir bebekmiş gibi, gerçek bir fiziksel bir bebekmiş gibi davranmak lazım. Onunla o şekilde iletişime geçmek, o şekilde diyalog kurmak ve neye ihtiyacı olduğunu o şekilde belirlemek lazım bu kadar zaman boyunca. So somebody wrote here that the child part, the energy part, needed to have trust and acceptance.
Bir kişi de şey yazmış, çocuk parçanın güven ve kabule ihtiyacı olduğunu belirtmiş. And this is really interesting because when you communicate, when you connect with your child part, say in the next few days, you take some time to sit, close your eyes, maybe hold a cushion that symbolizes that child. Ya bu çocuk parçayla tekrar iletişime geçtiği zaman önümüzdeki günlerde belki bir yastığı hani kucaklayıp o çocuk parça yerine koyup o şekilde iletişime geçecek o çocuk parçayla. When that part wants acceptance, it wants you to say something like this: I acknowledge, I understand it was terrible. Whatever happened to you, if you know what it was awful. You've got to acknowledge the pain and that experience. Yani orada o çocuğun ne yaşadığını, oradaki o hissiyatını, yaşadığı şeyi kabul etmek, varlığını tanımlamak önemli. Her ne yaşadıysa, ne yaşadığını biliyorsanız o olay üzerinden de konuşabilirsiniz ama hani bu ne kadar çok acı çektiğini biliyorum. Ne kadar kötü bir olay yaşadığının farkındayım. Bunu görüyorum gibi onun orada hissettiği şeyi tanımlamak, yani bunu kabul etmek ve kabul ettiğini de ona belirtmek önemli. And you've got to allow time and space to listen, to actually listen and be aware of the child part sharing what that part wants to share, whatever they want to say, whatever they want to express to you, to listen to that, to accept it. Ve aynı zamanda dinlemeye alan açmak da önemli. Hem zaman vermek, hani zaman olarak alan açmak, hem o mekan, hani alan açmak önemli. Ne söylemek istiyor o çocuk parça? Bunu dinlemek. So to give you an example, a client I worked with connected with the child part within them and then sat just for 5 minutes every day for 6 months. And that child part was angry with the adult, just angry about life, angry about what happened, just angry all the time. Mesela benim danışanlarımdan bir tanesi çocuk parçasıyla 6 ay boyunca diyalogda bulunmaya devam etti. Çünkü çocuk parçası çok öfkeliydi. Hayatla ilgili öfkeleri vardı. Onun başına gelenlerle ilgili öfkeliydi. Bir öfke hep mevcuttu. You know, a lot of us are brought up being told or given experiences where we're not allowed to express our anger. So it's very important that you hold that space for that part of you to be angry, to release that anger. Çünkü çoğumuz öfkemizi ifade etmemize izin verilmeyen bir şekilde büyütülüyoruz. O yüzden o çocuk parçanın öfkesini de ifade etmesine alan açmak çok önemli ve onu dinlemek. So I forgot to say that if anybody is interested in having a session over Zoom with a translator, they need to contact the BİLYAY Center to organize that. Eğer bu şekilde bir tercümanla birlikte online başka görüşmeler, başka konuşmalar da yapmamı istiyorsanız BİLYAY Vakfı'yla iletişime geçebilirsiniz. And I do come to Turkey and do workshops and things. So if you're interested in more information, again, contact the BİLYAY Foundation. Türkiye'ye geliyorum. Daha fazla workshop da yapıyorum. Atölyeler düzenliyorum. Daha fazla bilgi isterseniz lütfen BİLYAY Vakfı'yla iletişime geçin. So Melton, can you see on the chat anything else that I've missed maybe? Yes, there is a couple of more, Juanita. So one of them is there was this part of me was next in my aura next to my head, and it got dissociated because of shame, like he was shameful. Yeah. So okay, well, let's talk about it, because that's a huge wound when we carry shame. And I think, you know, all of us at some time in our life have experienced feeling shame about something. Utanç, hani bununla ilgili bir konuşalım diyor Juanita. Hani büyük bir yara çünkü ve her birimiz hayatımızda muhakkak ki bu utanç yaşamışızdır. So in one of the BİLYAY videos I did many years ago was all about guilt, which is connected to shame. So do have a look at that.
Daha önceden BİLYAY Vakfı'nda başka bir videom daha var. Bu da suçlulukla alakalı. Suçluluk ve utanç da birbiriyle alakalı. Lütfen buna bir göz atın. When we carry shame energetically, it tends to be hidden in our energy somewhere. Eğer utanç taşıyorsak enerjimizin içerisinde bir yerlerde bu gizlidir, yani bir yerlerde duruyordur. And also what tends to be connected with shame unconsciously is the energy of punishment. Ve utançla bağlantılı olan başka bir şey de cezalandırılma enerjisidir. I might suggest to BİLYAY we do another talk on shame in particular, because what happens is there'll be a child part of you or an adult part of you that is connected to a memory. That energy of shame, guilt and punishment will all be in there. Yani utancın, suçluluğun ve cezanın enerjisinin hep bir arada aslında olduğunu da söyleyebiliriz genel olarak. Bununla ilgili de aslında BİLYAY'da başka bir konuşma daha yapabilirim. So what can happen is that one part that experienced that event that caused shame, that one part can then split again. Bu utanç yaşayan parça ve ayrışmış olan parça tekrar ayrışabiliyor utanç durumunda. And what happens is that the child part may even be feeling really bad about reminding the adult of that event or that shame that they carry. So again, there's this issue of trust that you need to build. Yani çocuk parça aslında orada yetişkin parçaya bu utanç dolu olayı hatırlatırken bile zorlanıyor, hatırlatmak istemiyor. O yüzden orada yine bir güven ilişkisi kurmak önemli çocuk parçayla. So what I suggest people do now is, once you've located these parts of yourself, you need to spend regular time dialoguing and communicating with that part. Yani sizlere önerebileceğim, bir kere belirlediyseniz bu parçanın nerede olduğunu, bedeninizde veya dışarıda, bu parçayla diyalog kurma üzerine zaman ve emek harcayın. Now, some of you may have experienced quite a lot of trauma and upset, and this then means working with that child part, working with these split off parts, is going to take some time. It's not going to be a one-off session. It's not going to be a one-off event. Belki bazılarınız çok böyle büyük travmatik olaylar yaşamış olabilirsiniz ya da çok fazla etkilenmiş olabilirsiniz. O yüzden hani bunun bir seferlik bir egzersiz olduğunu düşünmeyin. Biraz zaman harcamanız gerekebilir o çocuk parçayla bağ kurmaya. And then at some point, when you've listened to that part and it's expressed all its feelings and emotions and everything, what that part is really looking for is love. Ve bütün, aslında şunu da aklınızda bulundurun ki bütün o söylemek istediklerini söyledikten sonra o parça aslında aradığı şey sevgi. But it's not a concept of love. In a way, you've got to connect with that child part with your heart to feel love. Yani bu bir sevgiyi bir konsept olarak düşünmeyin burada. Kalbinizden bir bağlantı kurun o çocuk parçayla, hani hissetmeniz gerekiyor orada o sevgiyi. So if you have issues about love as an adult, you're going to find it really, in a way, impossible or difficult to give love to your child part. Yani bir yetişkin olarak sevgiyle ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız, bu sevgiyi hissetmekle ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız, o çocuğa o sevgiyi göstermekle de ilgili sıkıntılar yaşayacaksınız. So focus on the energy of light. O zaman da ışık enerjisine odaklanın. Imagine the light, imagine the physical warmth of the sun from your heart to the child's part's heart. Yani ışığın enerjisini canlandırın kafanızda, güneşin enerjisini canlandırın ve bu enerjinin o çocuk parçaya doğru aktığını hissedin. Because a lot of people have issues about love, so it's better just to focus on light and warmth.
Yani birçok kişinin sevgiyle ilgili bazı sıkıntıları, problemleri olabiliyor. O yüzden belki sadece ışığın, sıcaklığın enerjisine odaklanmak daha iyi işe yarayan bir yöntem olabilir. Okay, Melton, we'll look one more time at the chat thing, and then obviously we're going to finish. Okay. The last ones are in Turkish, so. So my child part was 13 years old. My father sold his cigarette collection to get us some nuts in the new year. So this made my child part upset. My child part came back with love. Beautiful, beautiful. Anything else, Melton? I can see the one that says about state of great fear and shock. Yeah, the English ones, if you can see them. Yeah. Okay, so I'm just checking the Turkish ones. Yeah. So when you experience fear and shock, particularly fear in your energy system. Bir korku veya şok deneyimlediğinizde bunun bütün enerji bedeninizde hissedersiniz. It's a good idea to ask the child part, does it want washing? Does it want a waterfall to come and wash all this fear away? Böyle bir durumda çocuk parçaya hani yıkanmak isteyip istemediğini sorabilirsiniz. Tüm o korkudan arınmak, onun yıkanmasını ister mi? Bir şelale, bir su ile belki onu arındırabilirsiniz. And when we are witness to somebody else getting hurt, we carry as a child a lot of guilt that basically stays with us. Ve çocukken başka birisinin incindiğine şahitlik ettiğimizde kendimizde bunu şahitlik etmiş olmamızdan dolayı çok fazla suçluluk taşırız. So again, have a look at the video, the previous one I did years ago on guilt. O yüzden işte birkaç sene önce BİLYAY'da yaptığım suçluluk üzerine videoya bir göz atabilirsiniz. So I think we have to draw it to a close now, Melton. Evet, şimdi artık kapatmamız gerekiyor. Sona geldik. So I'd like to give my thanks and gratitude to all of you who've watched this video. I apologize because it's my first time on the Google Live. Çok teşekkür ederim tüm katılımcılara. Aynı zamanda bir özür de dileme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü ilk defa bu şekilde YouTube'dan canlı bir yayın yapıyorum. I'm used to seeing loads of people on Zoom so that I can interact with everybody. This is very different. Yani genelde ben insanları görerek bir eğitim vermeye, onlarla konuşmaya alışığım. Bu şekilde yani öyle olmuyor. O yüzden bir farklı geldi bana. So, if you want more information, contact BİLYAY Foundation because I can do more Zoom calls in the future and also sessions, but contact BİLYAY. Lütfen daha fazla bilgi isterseniz BİLYAY Vakfı ile iletişime geçin. İleride daha fazla konuşma yapabilirim, daha fazla workshop yapabilirim. Ama bunu BİLYAY'a iletirseniz hani o şekilde ilerleyebiliriz. And I want to say thank you very much, Melton, for doing the translation. Bana teşekkür ediyor Juanita, çeviri yaptığım için. You are very welcome, Juanita. Okay. Thank you. And I want to say thank you to BİLYAY because they're very deep in my heart from when I first came to Turkey many years ago. Ve BİLYAY'a teşekkür etmek istiyorum. Kalbimde çok büyük bir yerleri var. Türkiye'ye seneler önce geldiğim zaman çok fazla birlikte iş yaptık. Kalbimde yer ettiler. Yeah. And I am organizing some shamanic workshop and some other energy workshops. So hopefully I might see you at one of those in the future. Ve çok fazla şamanik atölye, şamanik workshop ya da enerjiyle ilgili workshoplar da yapıyorum. Umarım sizi görürüm bu atölyelerimde. Beklerim. Okay. So thank you very much, everybody. Teşekkürler herkese. Bye, Melton. Bye, Bye, everybody.